Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz klinik psikolog Ceren Gümüş. Ceren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkürler. Bugün oldukça ilginç bir konu var. Aslında itiraf etmeliyim, benim de merakla beklediğim bir konu. Çünkü kanserli hastalarla yıllardır uğraşmama, ameliyat etmeme rağmen işin psikolojik kısmını bu kadar önemli olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi özellikle bununla başlamak istiyorum. Normalde psikoloji kanserin veya kanserli hastaların neresinde? Kanser hem hasta ve hem yakınlarının fiziksel ve duygusal olarak zor bir hastalık olarak nitelendirdiği bir durum. Öncelikle önemli biyomedikal gelişmelere rağmen kanser, ölüm, acı ve ağrı çekme olarak eş anlamlı olarak anlamlandırılabiliyor. Keza çok da normal. Neden? Çünkü sağlıklı yaşam süren bir bireyin sağlıklı kimliğinden hasta bir kimliğe geçiş süreci söz konusu ve bu hem hasta hem de yakınları için adaptasyon sürecini zorlayan, uyum sürecini zorlayan bir süreç anlamına geliyor. Kübler-Ross'un da bu süreçle alakalı 5 psikolojik evresi var. İlk kanser tanısını alan kişilerde bir şok evresi oluyor, inkar evresi. Kapı kapı doktor dolaşıyor ki ben kanser olamam. Daha sonrasında bir öfke dönemi oluyor. Hastalar neden ben ne yaptım ki oldum ya da durum ve kişilere karşı çok çektirdiler, çok çektim tarzında bir iç sesleriyle konuşma dönemler oluyor. Sonrasında depresyon süreci devreye giriyor. Depresyon süreci artık hastalığı yavaş yavaş kabul ettiği, protokollerin başlayacağı ama halen daha kendini hazır hissetmediği bir süreç oluyor. Kabullenme süreci aslında bizim psikonkoloji olarak depresyon ve kabullenmede daha çok devreye giriyoruz. Hastanın adaptasyon sürecini sağlayabilmek için. Kabullenme sürecinde evet hasta artık kabul ediyor, ben kanserim, tedavim başlayacak ama ben yeni hayatıma nasıl adapte olabilirim, nasıl uyum sağlayabilirim? Ve biz o dönemde hasta ve yakınlarına beklentilerin aslında çok düşük olması gerektiğini söylüyoruz. Hayatında hiç kanser yaşamamış, çevresinde hiç kanser hastalığı veya tanısı almamış kişilerin kanser tanısı aldığı noktada şöyle bir durum oluyor. Ne bekliyor beni? Ölecek miyim? Çok ağrı yaşayacak mıyım? Biz bu noktada evet, kemoterapi olsun, cerrahi olsun, radyoterapi olsun bunların hepsinde belli bir süreçte hayat kalitesinin ve hayat konforunun azaldığını görüyoruz. Ama bu geçici bir süreç. Algımızı lütfen bunun normal bir süreç olduğu tarafında yönlendirelim. Yeme isteğimiz gidebilir, yeme bozukluğu ortaya çıkabilir, uyku hali olabilir, halsizlik yaşanabilir, kimseyi görmek istemeyebiliriz gibi birçok yan etkileri oluyor. Ama bu kemoterapi ya da radyoterapinin sonrasındaki 3-5 gün içerisinde oluyor. Sonra hasta yakınlarına diyoruz ki siz de hasta gibi davranmayın. Ama konuşmaktan da maruz bırakmayın. Biz oturalım konuşalım çünkü hasta yakınları genellikle samimiyetsiz davranabiliyor. Hiçbir şey yokmuş, her şey normalmiş gibi davranabiliyor ama hasta genellikle burada kendini yalnız hissediyor. Çünkü duygularını hem yakınlarını üzmemek için paylaşmıyor, hem yakınları hastayı üzmemek için kendi duygularını paylaşmıyor. Ama aslında bu noktada yapılması gereken şey muhakkak haftanın bir günü ailecek hastalığa dair duygularımızı anlattığımız, duygularımızı belki ağlayarak, belki sarılarak ifade ettiğimiz bir ortamın hazırlanması. Ve Türk toplumunda şöyle bir şey var, birinin kanser olduğunu haberini aldığımızda ne kanseri, vah vah tüh tüh şöyle olmuştu, hemen bir emsaller devreye girer mesela. Ama bunun yapılmasına hiç gerek yok çünkü gerçekten tıp inanılmaz ilerledi. Erken tanının hayat kurtardığı bir toplumdayız. Yeter ki herkes olması gereken tahlillerini, tetkiklerini yaptırsın, gecikmesin. Ve hep diyoruz ki ailede bir sözcü seçelim. Neden biz sözcü seçelim? Çünkü bugün ben kanser oldum, benim yakınlarım beni merak ediyor ve her gün aramaya başlıyor. Ama belki beni her gün arayan arkadaşlarım değildi onlar. Ve telefonda nasılsın, iyi misin, kendini nasıl hissediyorsun, halsiz misin, yan etkisine ne yaşadın? Tamam canım ve insan orada aslında yaşadığı duyguyu daha yoğun bir şekilde yaşamaya başlıyor. Ama biz diyoruz ki lütfen yaptığınız her şey aynı şekilde devam edin. Kişi hayatına kaldığı yerden devam edebilsin. Yani o telefonda hastalık süreciyle alakalı hiçbir şey sorulsun istemiyoruz. Şimdi hocam aslında siz şu an biraz da değindiniz ama hani ben biraz daha detaylandırmak istiyorum. Hani kanser hayatımızda o kadar var ki aslında yani az önce dediğiniz gibi hani bu ilk tepki gerçekten bir travmada yaratabiliyor. Peki genel olarak bu ilk tanı konulduğu zaman hani ortak tepki ne olabiliyor? Yani hepsinde aynı tepkiyi gördüğünüz neler olabiliyor bu tanıda, kanser tanısı? Şok oluyor. Kişiler önce inanamıyorlar.
reddediyorlar, kabul etmiyorlar ve onaylamak için belki çok fazla doktor dolaşabiliyorlar. Özellikle aile yakınlarının o dönemde yönetilmesi gerekiyor ki kişi çünkü şok olduğu için daha sessiz bir hale bürünüyor ama aile yakınları daha evhamlı bir şekilde ne yapacağız hocam, bundan sonrası ne olacak, nasıl yol almalıyız, nasıl ikna etmeliyiz tarzında geri bildirimler aldığımız bir nokta olabiliyor. Ya da istedikleri cevabı duyana kadar doktor değişikliğine de gidebiliyorlar. Evet diyorum değil ya, mi? doğrulamak Onlara- için kapı kapı Evet. dolaşılıyor. Ben bu kanser miyim, kaçıncı evreyim tarzı durumlar oluyor. Peki kanserle savaşırken bir ruhsal veya psikolojik destek gerekli mi? Gerekli. Çünkü ruh ve beden bütünlüğü iyilik halinden geçiyor. Beyin bütün organları yönetiyor ama beyni biz yönetiyoruz. Ve genellikle kanser hastalarında depresyon ve kaygıyı çok fazla görüyoruz. Ki bu da kanseri neden şu şekilde etkiliyor? Depresyon ve kaygı bizim bağışıklık sistemimizi yavaşlatıyor. Bağışıklık sistemi yavaşladığında biyolojik etkilerimizde tahlil sonuçlarımıza kemoterapi alamayacağımız noktada geri düşüyor. Ne oluyor? Kemoterapi alamazsınız çünkü bağışıklık sistemi düşmüş denilen noktalar olabiliyor. Ama bunun da aslında background'unda depresyon ve kaygının arttığı durumlar olabiliyor. Biz psikonkoloji olarak depresyon ve kaygıyı stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yönetmeye çalışıyoruz. Zaten ruh ve beden bütünlüğünün iyilik hali fiziksel, sosyal ve durumsal olarak yani iyilik hali oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bu sadece bizim kanser hastasıyla baş başa geçirdiğimiz bir terapötik süreç olmuyor. O noktalarda biz aile yakınlarıyla da görüşüyoruz. Çünkü multidisipliner bir şey. Biz hastaya ne kadar çok kaygıyı ve depresyonu yönetmesi gerektiğini anlatsak da eve gittiğinde yemek yemedin, zayıflayacaksın. Bak bir şey, hani sürekli bir kaygı cümlesi duyulabiliyor. Ama alternatif çözümler var, yemek yemeyen bir kemoterapi almış hastasının B seçeneğinde yapabileceğimiz durumlar var ama aile kaygılanıyor, çok kilo verdin. Bak yemezsen bir şey olacak. Mesela guatr gırtlak hastalarında şey oluyor, bak delerler boğazını. Hani denilecek bir cümle değil aslında bu. Bu aslında hani evhamını karşı tarafa bak kötü bir şey olabilir olarak adlandırmaya çalışıyor ama hastaya geçen durum asla böyle olmuyor. O yüzden evet, ruh ve beden bütünlüğünde kaygı ve depresyonu yönetmek zorundayız ki bağışıklık sistemimiz düşmesin. Peki bu ruhsal destek neyi amaçlar? Yani nasıl çalışır bu sistem? Hani bu ruhsal destek veriyorsunuz ya. Bu Şu şekilde amaçlama sebebi. amaçlama sebebi dediğim gibi mantığımız aslında multidisipliner olarak hasta ve hasta yakınlığı yapmak. Hastanın kabul etmediği, tedaviyi reddettiği noktalar olabiliyor. Orada öncelikle bunu reddederkenki tercihleri ve kabul ettikten sonraki sürecini anlatmamız gerekiyor. Genellikle birçok hastanede de zaten tanı almadan önce, yani tanıyı hastaya iletmeden önce genellikle biz psikonkologlar önce aileyi bilgilendiriyoruz. Neden önce aileyi bilgilendiriyoruz? Çünkü amacımız hastanın yanında hastadan daha evhamlı bir şekilde aile bireyinin tepki vermesini önlemek. Annenin veya babanın, atıyorum genç bir kişi var, anne ve baba yanında, oğlunun veya kızının bir seyahat sürecine başladığını duyduğunda annenin ve babanın evhamı çocuğu endişelendirebiliyor ve daha büyük bir kaygı yükletiyor. O noktada biz önce aileyi bilgilendiriyoruz ki daha soğukkanlı bir şekilde seyahat tanısını alan kişiye karşı daha stabil davranabilsinler diye. Daha sonrasında süreç şöyle başlıyor. Kabullenme sürecine girdik. Ama tabii ki zor bir süreç. Yani bugün radyo cerrahi olsun, cerrahi operasyonlar olsun, kemoterapi olsun, kişiye anlatmaya başlıyoruz. Siz radyoterapiden çıktıktan sonra evet daha rahat bir prosedür aslında protokol yani radyoterapi ama genellikle kemoterapi sonrasında bunları yaşayabilirsiniz. Bunları yaşadığınızda kaygılanmayın. Geçici bir süreç, 4 mevsim. Bugün sonucunuz çok iyi ama yarın başka bir yere metastaz yaptığı için kaygılanmamıza gerek yok. Çünkü tedavi aynı. Bir süreçteyiz, bir yolculuktayız. Bunun sonunu biz belirleyeceğiz. Bu da psikolojimizle olan bir şey. Çünkü kanserin oluşumu da genetik olan bir kısmın yanında %60 psikoloji. Çünkü içimize attığımız şeyler, kafamızda biriktirdiğimiz şeyler, konuşmadığımız şeyler. Bir süre sonra zaten o Kübler-Ross'un ikinci evresi dediğimiz öfke döneminde ortaya çıkıyor. Kanser tanısı alan kişinin ilk söylediği şey, ben onun yüzünden kanser oldum. Ben bunları yaşadığım için kanser oldum, içime ata ata kanser oldum. Hemen bir suçlama, hemen bir yansıtma durumu devreye giriyor. Ve biz o dönemde aslında bunu sağaltıma almaya çalışıyoruz. Peki şimdi biz olduk. Ne güzel ki olduğumuzun hangi noktalarda olduğunu fark ediyoruz, algılıyoruz. Peki biz şimdi ne yapmalıyız? Peki biz ben merkezinde ne yapmayı hedeflemeliyiz? Çünkü zor bir süreç. Birçok kadın var mesela seyahat sürecinde kemoterapi almış ama evde beklentisi olan, sorumluluklarını hala yerine getirmesini istediği eşleri olabiliyor. Diyoruz ki hayır şimdi bunu yapmamalısınız. Tam tersi bir kadın evet anne olabilir, eş olabilir,
İş kadını olabilir ama şu an bir de başka bir kimlik var. Tedavi kimliği var, gördüğü bir tedavi var. Çok yoğun bir tedavi, yani kolay bir tedavi değil. Buna saygı duymamız lazım. Hayatını kolaylaştırmamız lazım diyerek mesela bu psikonkoloji sürecinde biz bunları aktarıyoruz. Aile içerisindeki düzeni oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni bir düzen. Mesela çocuk anne kimliğiyle olan bağını mesela azaltılması gerekiyor. Baba kimliğiyle olan bağı azaltması gerekiyor. Karı koca arasındaki olan bağ azalabiliyor. Çoğu erkek danışanlarımızda mesela seyahat süreci başladığında ataerkil bir toplum olduğumuz için erkek kimliğinin şeyi var, gücü, cinsel kimlik yeterli olmaması, eşimin ne yapacağı tarzında mesela erkek hastalarımızda bunu çok yaşıyoruz. Yetersizlik hissiyatı yaşıyor. Kadınlar da diğer boyuttan mesela evimin düzeni bozuldu, eşimle ilgilenemiyorum, aynı yatağı paylaşamıyorum tarzında iki ayrı kimlikte de iki farklı semptomlar yaşayabiliyoruz. Ama çocuklarda genellikle hematoloji bölümünde özellikle her şey daha kolay geçiyor. Çünkü onları yönetebilmek çok daha basit çünkü zihinleri temiz. Biz yetişkinlerin zihinleri öğrenilmiş çaresizliklerimizle dolu seyahat sürecine dair. Çünkü o kadar çok bilgi var ki kanser sürecine, kanser eşittir ölüm, kanser eşittir acı. Hani bunlar kodlanmış ve biz bunu yönetmeye çalışıyoruz psikonkolojide ama çocukta hematolojide daha kolay. Çünkü zihinleri o kadar boş ki bu kanser algısına karşı. Orada zihni zaten düşünceyle yönetmek çok kolay. Biz yetişkinlerde bunu oturtmaya çalışıyoruz. Ne kadar zor bir şeyle mücadele ettiklerinin farkında değiller aslında. Evet. Onlar bazen daha eğlenceli hale bile getirilebiliyor odaları vesaire. Kesinlikle, Hani zaten yaşadıkları sürecin farkında olmadıkları için evet işiniz de kolaylaşıyor olabilir. Zaten hematoloji bölümünde çocuklarımızın kemoterapi ilaçlarının dışında mesela sevdikleri çizgi film karakterlerinin kutularını asıyoruz. Hani güçleneceksin, sana güç verecek tarzında algılarını değiştirmeye çalışıyoruz ve daha kolay bir süreç oluyor hematoloji bölümünde çocukların algısını değiştirebilmek. Yani aslında kanser bir aile hastalığı Evet. diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü dediğim gibi hasta ve yakınlarının birlikte yönetebileceği bir süreç. Ne tek bir kişi bu hastalığı yönetebilir, ne aile hastaya bu hastalığı yönettirebilir. Birlikte yönetilmesi gereken süreç. En önemli olan şey aile birliğinde seyahat süreci başladığı noktadan itibaren hiç kimsenin duygu ve düşüncelerini bu hastalık sürecinde paylaşmadan geçirmemesini sağlamak. Paylaşılmalı, konuşulmalı, ağlanmalı. Korkuyorum, kendimi iyi hissetmiyorum. Bana bir şey olduktan sonra bu düşünceleri kafamdan sürekli geçiriyorum. Ya da sana bir şey olur diye korkuyorum. Yemek yemediğin zaman bende bu duygu durumu oluşuyor. O yüzden benim için yer misin? Yeter ki doğru iletişimi biz aile birliği içerisinde sağlayalım ve kurulamadığı noktalarda da biz psikonkologlardan destek almalarını sağlayalım. Evet, yani şimdi beden olarak zaten bir hastalıkla mücadele ederken öte yandan da ruhsal yaşadığımız sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz değil mi buna? Yani kansere karşı ruh ve bedenin işbirliği zorunlu mudur? Yani Evet, iyilik halini oluşturur çünkü ruh ve bedenin bütünlüğü. Fiziksel bütünlüğünü oluşturur, beden bütünlüğünü oluşturur. İyilik hali aslında ruh ve bedenin bir olmasıdır. Bağışıklık sistemimizle aslında bunun çok büyük bir etkisi var. En ufak bir kronik hastalığımız olduğunda dahi veya çok stresli bir dönem geçirdiğimizde hemen bağışıklık sistemimiz düşer. Kanserde de bu şekilde oluyor. Kaygı ve depresyon bağışıklık sistemini baskılıyor. O baskıladığı zaman da kemoterapi alamıyoruz. Tamamıyla aslında ruh ve bedenin iyilik hali buradan geliyor. evet. Ceren Hanım çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum, sağ olun. Gerçekten çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. 8'de Sağlık'ta konuğumuz klinik psikolog Ceren Gümüştü. Kendisiyle kanser ve kanserli hastanın psikolojik durumu, ne kadar psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu konusunda sohbet ettik. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.